Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Osol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim. Bomba gibiyim. Nasılsınız? Süper. Tekrardan hoş geldiniz. İlk soruyla başlıyorum. Rozasea nedir? Rozasea aslında akne rozasea, yani tıbbi adı budur ama halk arasında gül hastalığı olarak geçen bir hastalıktır. Şimdi bu hastalık şöyle bulaşıcı olmayan, kronik olarak seyreden, özellikle yüzde, burunda, işte ağız çevresi, göz çevresi gibi alanlarda kırmızılıklarla ve bazen de görünür. aynen öyle, al görünen teyzeler gibi, aynen öyle. O yerlerde bazen böyle içi irinli, su dolu, kabarcık dolu, içi irinli yaralarla seyreden bir kronik bir hastalıktır. Peki rozasea hastalığı neden olur? Rozasea'nın aslında tüm dünyada tam olarak oluş nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ama şöyle bir şey, hani bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda hani damar genişliyor herhangi bir nedenden dolayı. Mesela biz uygunsuz cildimize iyi bakamıyor olabiliriz ya da aşırı çay, kahve, alkol gibi bir şey tüketiyor olabiliriz. Onlarla beraber olarak damar çapı genişledikten sonra tekrar geriye dönüşteki bir anomali olduğunda rozasea hastalığı ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Şimdi bunları tetikleyebilen milyon tane neden var. Biliyorsunuz hani cildimiz bizim hani vücudumuzun en büyük organı. Dış etkene karşı olabildiğince hassas, olabildiğince açık bir organ. Yani sizin onun için güzel bir şekilde düzgün beslenmiyorsanız, işte herhangi bir şekilde işte psikolojik bir probleminiz varsa, herhangi bir işte ekstra ilaçlar vesaire bunları kullanıyorsa bunlar hepsini ne yapıyor? Rozasea'yı biraz daha tetiklemesinde, alevlendirmesinde yol açacaktır. Belirtileri nelerdir hocam? Rozasea hani az önce kısaca bahsettiğim gibi özellikle yüzde, orta hatta olan böyle yüzde kızarıklı, burunda böyle kocaman büyümüş burunlar, işte sivilceli yaralarla beraber seyrediyor ve özellikle bazen bu hastalarda göz tutuluyor. Mesela ne yapıyor? Kırmızı gözlerde, işte ışığa bakmakta hassasiyet olan gözler ya da zaman içinde mesela ilgili bölgelerde oradaki yağ bezinde sürekli inflamasyon olduğu için ne yapıyor? O bölgelerde büyüyor, irinli yaralar ortaya çıkıyor, burun büyüyor, yanaklar böyle ödemli şiş hal alabiliyor. O şekilde görünebilir hastalık bize geldiğinde. Peki kimlerde görülür? Genellikle biz bu hasta daha çok böyle bayan hastalarda, işte ince ten, beyaz ten, açık renk göz olan bayanlarda daha çok görüyoruz. Ama özellikle ne yapıyor? Bayanlarda daha erken yaşta görülüyor ve erkeklerde az görülüyor ama erkeklerde görüldüğünde daha şiddetli olabilen bir hastalıktır. Hocam tipleri nasıl bunun ve tanısını nasıl koyarız? Şimdi şöyle, rozasea'nın tanısı hani biliyorsunuz dermatoloji uzmanıyım, her şeyimiz görseldir. Dolayısıyla bunun maalesef bir kan testi vesaire öyle bir şeyimiz yoktur. Ama biz hastaya baktığımızda genellikle %99 ne yapıyoruz? Klinik olarak görmeyle biz bunun tanısını koyabiliyoruz. Ama bazen bazı hastalıklar çok ciddi karışıyor. İşte egzamalara karışıyor, sedeflere karışıyor. Başka bir enfeksiyon hastalıklı durumlarla karışıyor. Ya da sistemik lupus dediğimiz başka bir hastalıklara da karışıyor. O zaman biz bu durumda hastaların ne yapıyoruz? Bazen o şeyleri ayrıntılı muayene yaptıktan sonra onlardan biyopsiler biz bunu yapabiliyoruz. Rozasea'nın kesin tanısı ne zaman nasıl konur derseniz biz bazen kişilerden ne yapıyoruz? Örnek alıyoruz, derinde bir örnek alıyoruz ve onu mikroskopla baktıktan sonra biz orada Demodex diye parazitin belli bir yoğunluğun üstündeyse evet bu bir rozasea hastası diyebiliyoruz. Şimdi rozasea'nın bilinen 4 tane ana tipi var. Oradan biliyorsunuz biri oküler rozasea. Yani göz tutulan formu. Ben az önce bahsetmiştim. Hani bu iyi ki daha az görülüyor. En az görülen formudur ama oluştuğunda ne yapıyor? Gözde sulanma, ışığa bağlı hassasiyet, sürekli kırmızı göz ve ara ara inflamasyonlarla beraber seyreden zor bir durum. Daha çok erkek hastalarda görüyoruz. İleri dönemlerde görme kaybı oluşturur. İleri dönemlerde görme keskinliğinde azalma yapabiliyor. Bu yüzden mutlaka tedavi edilmesi lazım ve göz tansiyonlarına neden olabilir. Bir de rinofima ile beraber eşlik eden bir rozasea durumu var. O da daha çok yaşlı erkeklerde falan gördüğümüz böyle burun büyüyor. Kocaman burunlu amcalar gibi. Onlar da olduğunda ona biz rinofimadan söz edebiliyoruz. Bunun tedavisi zaten cerrahi biliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Eritematöz telangiektatik tip diye bir rozasea var. O da özellikle kılcal damar genişlemeler beraber giden. Kişide çok fazla böyle akneleri, işte sivilceleri gibi yaralar olmayabilir. Ama bu kişilerde ciddi bir kırmızı bir yüz söz konusu. Aynı spider anjiyom dediğimiz bütün damarlar orada gözle görülür bir şekilde görünür ve bu kişi ne yapıyor? Yüzünü yıkadıktan sonra, ben işte herhangi bir ürün kullandıktan sonra cildimde ciddi bir yanmalar oluyor dediğimiz hasta grupları var. Onlar da o şekilde, bir de akne rozasea dediğimiz cildi sivilcelerle beraber seyreden formu da var. Peki tanıyı koyduk bu şekilde. Evet, aynen. Tedavi nasıl olur? Nasıl ilerler? Şimdi tedavide biz birçok kozmetik ürünler kullanıyoruz, ilaçlar kullanıyoruz, lazerlerden çok ciddi anlamda faydalanıyoruz. Lazerle kısaca değinmek gerekirse özellikle bizim kılcal damar genişlemesini durdurabilecek lazerler, onları yok edebilecek lazerlerden daha çok faydalanıyoruz. İşte erbium yak lazerleri olabilir. Bazen işte çok kırmızı, işte çok böyle irinlerle seyreden hastalarda biz düşük doz botoks da yapabiliyoruz bu hastalarda. İşte fraksiyonel lazerler kullanıyoruz, altın iğne lazerleri kullanıyoruz, BBL lazeri kullanıyoruz. IPL dediğimiz lazerler, yani genel bir lazer ve ışık sistemleri, bunlar da kırmızı yüz olan
olanlarda daha fazla kullanıyoruz. Eğer kişi bize geldiğinde daha çok böyle irini, sivilcelerle beraber geldiğinizde biz ağzına işte sistemik tedaviler, sürme işte metronidazol gibi, işte ne bileyim ivermektinler gibi çeşitli ilaçlar kullanıyoruz. Ve bizim bütün rozasea hastalarında %10'unda bu ilaçlara rağmen dirençli olan hasta grubu oluyor. Yani hiçbir şekilde artık buna cevap vermeyen hastalar oluyor. O zaman biz bazen cerrahi tedavi önerebiliyoruz bu hastalarda. Yüzeyel cilt dermabrasyon dediğimiz hani cilt soyma işlemleri yapabiliyoruz. Ya da düşük doz roaktan tedavisi, hani bu yüksek doz A vitamini tedavimiz var ya, onlardan düşük doz uzun süre bu hastalarda kullanabiliyoruz. Bu şekilde çok geniş anlamda, çok ciddi anlamda korumayla beraber bu hastalara takip ediyoruz. Peki hocam bu besin olarak nelere dikkat etmeliyiz rozasea olan hastalarda? Şimdi şöyle bir şey var. Rozacea'da evet besin, yani beslenme çok ciddi anlamda önemlidir. Bu hastalar biz özellikle sıcak şey tüketmesini biz yani olabildiğince sınırlayın diyoruz. Çünkü ne yapıyor? Biz az önce anlatmıştık ya, ciltte damarlar genişliyor. Ama genişledikten sonra geriye dönemiyor. Orada bir problem var. Bu yüzden terlemeyi artıracak, kılcal damarlar genişlik yapacak her türlü besinden uzak durmak lazım. Örnek veriyorum, sinemaldehit içeren ne olsun? İşte narenciye olabilir, işte tarçın olabilir, kakao olabilir, işte çikolata olabilir. Bunlar çok aşırı fazla tükettiğinde ne yapar? Rozasea hastalığı alevlendirebiliyor. Şimdi bilinen bütün çalışmalarda kafein bunları aslında artırmadığı gözleniyor. Ama kişi bizim hani anlattığımız gibi uygun dozda kafeinin üstünde aldığında ne yapıyor? Damarlarda genişleme yaptığı için de o da rozacea'da iyi bir şey değil. Kişi mesela alkol içeren, işte boza gibi onlar kullandığı zaman onlar da ne yapıyor? Rozacea'yı arttırıyor. Ya da histaminden yüksek olan ürünler ne olabilir? Paket gıda ürünler, işte tütsülenmiş şeyler ya da işte küflü peynirler vesaire, bunları kullandığında rozacea'da alevlenme görebiliyoruz. Gül hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli? Biz için özellikle bu hastalarda böyle ani sıcak soğuk değişimlerde mutlaka korunması lazım. Ve bizim bu hastalarda olmazsa olmazı nedir? Güneş koruyucularda. Özellikle çink oksit içeren, kimyasal bariyeri yüksek olan güneş koruyuculardan korunmak lazım. Ve bunu yıl boyunca tekrar etmesi lazım. Yani ben işte yazın güneş koruyucu kullanayım, kışın güneş yok kullanmayayım diyemiyor bu hastalar. Çünkü kışın da atakları geçirebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde bu hastalarda atakları yüksek sıklıkta seyrettiğimiz için de kışında, yazında ne yapıyor? Yıl boyunca güneş koruyucu mutlaka kullanması lazım. Ve uygun olan güneş koruyucuları kullandıktan sonra nemlendiriciler olmazsa olmazlar. Çünkü bu hastalarda ne yapıyor? Cilt pürüzlü ve cilt daha böyle kurumaya yatkın oluyorlar. Bu yüzden cildin yapısını bozmayan uygun nemlendiricileri mutlaka yıl boyunca kullanması lazım. Ama nemlendiriciler için de dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Glikolik asit içeren, laktik asit içeren ya da üre içeren o tarz nemlendiricilerden biraz uzak durmak lazım. Çünkü bunlar kendini de zaten tahriş edici ürünler olduğu için onları kullandığında ne yapacak? Rozasea şikayetleri artacaktır. Peki hocam gül hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Gül hastalığı tedavi edilmesi bu hastalarda işte anlattığım gibi kronik inflamasyon var. Sürekli inflamasyon. Uzun süre inflamasyon sonucunda ne yapıyor? Cilt kalıcı olarak ödemli hale alır. Cilt kalıcı olarak kızarık hale gelir. Burun kalıcı olarak büyüyebilir ve ameliyattan başka bir şansı olmayacak kadar kötüleşebilir. Ve en kötüsü ne derseniz kronik inflamasyon sonucunda ne olur? Ciltte SCC dediğimiz karsinom gelişebilir. Peki hocam bir şey soracağım ben. Gül hastalığında hamam, havuz, sauna öneriyor Evet, musunuz? biz bunu olabildiğince sınırlıyoruz. Hani konuşmamın başında da anlattım. Ani sıcak soğuk değişim. Mesela bu hasta örnek veriyorum. İşte masaja yap gidebilir ama hamam sauna gitmeyi biz sınırlıyoruz. Örnek veriyorum, evde yemek pişirirken buharında durmamasını öneriyoruz. Ya da işte aşırı kaynar suda banyo yapmaması lazım bu hasta. Ya da banyodan çıktın hemen gidip buzdolabına kafasını sokmaması lazım. Yani ani sıcak soğuk değişimler hepsi ne yapacak? Rozasea hastalarını alevlendirecektir. Peki bu uyguladığınız tedavi yöntemleri hastalığı tamamen ortadan mı kaldırıyor yoksa aktifleşmesini mi durduruyor? Yani daha konforlu bir hayat mı sağlıyor? Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey, bu bir cildin yapısal bozukluğuna ait olan bir hastalık. İşte bunlarla beraber depresyonlarda da artabiliyor, stresle beraber de tetiklenebiliyor, kullandığımız ürünlerle beraber de tetiklenebiliyor. Bizim yaşam kalitemize göre de tetiklenebiliyor. Dolayısıyla biz bu hastalarda yaşam boyunca devam eden kronik bir hastalık olduğu için ve ayrıca biliyorsunuz insan cilt yapısı ayda bir yenileniyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Biz bu hastalığı sadece semptomları kontrol altına alabiliyoruz. Bizim kullandığımız bu ürünlerle, bizim kullandığımız işte lazerlerle ne yapıyor? Mevcut olan, var olan semptomu biz ortadan kaldırıyoruz. Ama kişi eğer kendini korumazsa, bizim önerilerimize uymazsa, işte doğru düzgün beslenmiyorsa ne yapacak? Tekrar bu semptomlar tekrar çıkabilir mi? Çıkabilir maalesef. Peki hocam bir şey soracağım ben. Erkek bayan sıklığı ne?
Bir ikincisi en çok hangi yaşlarda görürüz? Şimdi biz bunu genç yetişkin hastalığı diyoruz. Genellikle işte 35-45 yaş aralarında olan genç bayan hastalarda daha çok görüyoruz. Ama ailesel yatkınlığı olan kişilerde daha erken yaşta görebiliyoruz. Ve erkeklerde daha az görülür, bayanlarda daha fazla görülür. Ama erkeklerde görüldüğünde daha şiddetli seyreder. O burun nekrozları Burun falan nekrozunu daha çok erkeklerde erkeklerde görüyoruz. daha sık İşte görülüyor. özellikle sigara içen, özellikle sürekli olarak alkol alan erkeklerde daha Hep fazla görüyoruz. inflamasyon zemininde mi olur yoksa bazen inflamasyon zemininde olmadan da görülebilir mi? Bazen görülebilir işte benim hani size hani söylediğim kısım var ya hani genetik olarak yatkın kişilerde işte beyaz ten, ince ten, renkli gözlerde onlar her zaman inflamasyon olması şart değil. Ama bu hastalarda ne yapıyor? Bizim hepimizde Demodex diye bir tane parazit var. Ama bu hastalarda o Demodex parazitin popülasyonu artıyor. Demodex parazit oldukça ne yapıyor? Ciltte inflamasyonu artırıyor. İnflamasyon oldukça cilt onlara aşırı duyarlılık vermeye başlıyor. Bu yüzden genellikle az da olsa bir inflamasyon söz konusu ama herkes de böyle görülür mü? Görülmez tabii ki. Çok teşekkürler. Gerçekten. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, dermatoloji uzman doktor Egil Osoy ile rozasea ile ilgili harika bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.